Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün hiç hamur yoğurmadan tahıllı ekmek yapacağız. Yani Almanya'da bekar aylarda satılan nefis bir ekmektir. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 3 yemek kaşığı tahılımızı, yani ben 2 farklı tahıl kullandım. Chia tohumu ve keten tohumu. Evde ne varsa kullanabilirsiniz. Yani chia, keten, kinoa hepsi olur. 1 su bardağı ılık suyu üzerine ekleyelim. 1 paket toz maya veya yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı şeker ve kenarda unumuz var sevgili arkadaşlarım. Bunları iyice bir tel çırpacakla karıştıralım. Kenarda 4,5-5 su bardağı kadar ana unumuz var. Oradan 4 yemek kaşığı dolu dolu unu bu kasemizin içine alıp yine tel çırpacakla güzelce karıştırıyoruz. Yani bu ön mayamız. Mayamızı aktive edeceğiz ki ekmeğimiz hiç maya kokmasın ve çok güzel kabarsın. Bakın iyice karıştırdım ve nasıl kabardığını da sizin için kaydettim. Yaklaşık tezgahta bir 15 dakika bekledim. Bakın sevgili arkadaşlarım, 15 dakikada nasıl böyle köpük köpük yukarı kalktı ve kabardı. Aynı zamanda chia tohumu ve keten tohumu da o jel kıvamını bu esnada vermiş oldu. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı ılık su ve 3 yemek kaşığı da ay çekirdeği kullandım. Varsa elinizin altında tavsiye ederim, çok yakışıyor. 3 yemek kaşığı da ay çekirdeği ekleyip iyice karıştırdık. Ve daha sonra toplamda 4,5-5 su bardağı kadar, bende 4,5 su bardağı un tam bu kıvama geldi. Tahta kaşıkla böyle güzelce çırpa çırpa karıştırın. Yani 3-4 dakika karıştırın. Hatta bunu çocuklara verin, onlar karıştırsın. Yoğurmaya gerek yok. Sadece karıştırıyoruz sevgili arkadaşlarım. Hiç eliniz hamura değmiyor. Gördüğünüz gibi yapışkan ve sünen bir hamur. 4,5 su bardağı bende tam denk düştü. Ve şimdi mayalanması için kenarda bırakalım. Yaklaşık bir 45 dakika sonra şahane bir şekilde mayası gelmişti. Gördüğünüz gibi hiç elimiz hamura değmedi. Mutfak robotu kullanmadık. Birkaç dakika tahta kaşıkla çırparak hazırladık. Şöyle bir spatula ile hamurun havasını alıyorum ve bir kenarda hazırlamış olduğum, sadece elimizi batırmak için kullanacağımız sütümüz var. Bu yaklaşık 4-5 yemek kaşığı diyebilirim. Burada elinizi zeytinyağına da batırabilirsiniz. Oradaki sorun, üzerine sonradan çekirdek serpeceğim için zeytinyağına batırırsanız çekirdeği tutmaz. O yerken düşer. O yüzden süte batırıyoruz ki süt tutkal görevi görür. Üzerine susam serpin, çekirdek, ceviz hepsini tutar. Yani bunların hepsi bir ayarlanmıştır. Yoksa zeytinyağı ile belki daha kolay olur işiniz. Elimi süte batırarak hamurdan parçalar aldım. Gelişi güzel yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye diziyorum. Ve üzerine bolca süt sürelim yine. Her tarafına damlayabilir, akabilir, hiç sorun değil. Şimdi sevgili arkadaşlarım, ekmeklerimizi hazırladık. Tekrar tepsi mayasından önce ben üzerine birazcık da çekirdek serpiyorum, ay çekirdeği. Varsa susam olur, ceviz olur, fındık olur, hepsi çok yakışır. Tezgahta bir 25 dakika bekletelim. Onu da kaydettim. Nasıl kabardığını görmeniz için. Bakın, ekmeklerimiz 25 dakikada tekrar kabardı. Çok güzel oldu. Daha fırında da kabaracak. Şimdi pişmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 200 derece fırında 35-40 dakika pişmeye gönderdim. Ve 40 dakika pişirdim ben. 40 dakikanın sonunda şöyle fırından çıkarıyorum. Sevgili arkadaşlarım, sanarsınız ki ekşi maya yaptık. Öyle bir güzel ekmek oldu, mis gibi kokarak. Hemen bir tele transfer ediyorum. Yoksa alt tabanı terleyebilir, ıslanabilir. Ve sunum için de kızımın evinde böyle bir güzel bir bu mutfak kızımın evi, hemen onu da belirteyim. Çünkü kızım buzluğa atmam için ekmek istemişti. Hemen şöyle bir kaseye aldım, sunum için hazırladım ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Hiç yoğurmadık sevgili arkadaşlarım. Bu tarz brötçinler Almanya'da 60-70 cent. Hiç gerek yok. Evde kendiniz yapabilirsiniz. Hatta inanın ki lezzeti çok çok daha güzel. Yüzeyi çıtır çıtır. Şimdi böleceğim. İç dokusunu da size göstereceğim. Yani güzel bir ekmek yapmanız için saatlerce yoğurmanıza gerek yok. Birkaç ayrıntıya dikkat ederseniz kahvaltılarınıza, pazar kahvaltılarınıza veya yapın, buzluğa atın. Çocukların beslenmesine hem sağlıklı
hem de çok güzel bir ekmek. Ben elimle böldüm ama bir de bıçakla kestim ki gözenekleri böyle tam görün, sanki ekşi maya gibi. Çok güzel görünüyor. Keşke lezzetini de size tattırabilseydim. Sevgili arkadaşlarım, bugün size çok pratik bir ekmek tarifi vermek istedim. Mutfak şefi yok, yoğurma derdiniz yok. Tahta kaşıkla karıştırıp yaptık. Tereyağı sürün ve yiyin. Başka hiçbir şeye gerek yok. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.